Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün de bu güzel motif çalışmasını yapacağız sizinle. Kara motiflerden oluşuyor. Çok kolay bir yapımı var. Şöyle göstereyim yakından size. Zincir ve trabzanlardan oluşuyor. Arka yüzü bu şekilde. 3 tanesini ben birleştirdim. Son motifi birleştirmesini yapacağız. Onu da göstereceğim. Bunu her türlü projenizde kullanabilirsiniz. Çok güzel bluzlar, yazlık bluzlar örülebilir. Şal yapabilirsiniz. Runner'lar örebilirsiniz. Farklı ipler kullanarak çanta, heybe, o tarz şeyler de yapabilirsiniz. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, dantel ipimiz. Ören bayan maxi olur, altın başak violet olur. Her türlü ipi, dantel ipini A ipliği olur kullanabilirsiniz. Ve tığ numaram da numara 12 1 milim. Şimdi bir tane sıkılama zincirimi yapıyorum. Sıkılama zincirinden sonra 7 tane zincir çekiyoruz. 7 zincirden sonra ilk zincire batarak şu şekilde kaydırma zinciriyle birleştiriyorum. Evet, halkamızı yaptık. Sıkılama ilk zincire kaydırma zinciriyle birleştirdik. 4 tane zincir çekiyoruz. Doladım tığımı ve halkanın içerisine aralarında birer tane zincir çekerek toplamda 16 tane ikili trabzan yapacağız. Bu 4 zincir çektik. İlk trabzanımız sayılıyor bu. İkincisini yaptık. Bir zincir çektim. Trabzanımı ördüm. Bir zincir çekiyorum. Ve trabzanı örüyorum. Bütün halkanın içini bu şekilde 16 tane trabzan olacak şekilde dolduruyoruz. Evet, 16 tane trabzanımı ördüm. Sondayım. Şimdi birleştirmesini şu şekilde yapacağız sıraların. Bir tane zincir çekiyoruz. Tığıma doluyorum. 1 2 3. zincire batıyorum ve üçünü birlikte yarım trabzan örüyorum. Şu şekilde böyle bir son boşluğumuzu oluşturmuş olduk. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Trabzanın boşluğuna, arada bir zincirli boşluklarımız var, ona batıyorum. 3 tane zincir, bir sonraki boşluğa 3 zincir, bir sonraki boşluğa. Bu şekilde 3 zincirden yuvalar oluşturacağız. Her trabzanın şu arasına batarak. Ve bu şekilde 15 tane dolduruyoruz ve geliyoruz. Evet arkadaşlar, şu şekilde ördüm. Toplamda 15 tane şu yuvacıklardan var. 16.sını şöyle yapıyoruz. Bir zincir çektik. Ve bir önceki sırada yaptığımız birleştirmenin tığımıza doluyoruz. Birleştirmeyi yaptığımız noktaya batıyoruz. Ve yine oraya şöyle sıkı sıkı ikili bir trabzan örüyoruz ve 16. boşluğumuzu bu şekilde oluşturuyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz bu sefer. Yaptığımız o boşluklara sık iğne ile sabitliyoruz. Boşlukların içine batıyoruz. 3 zincirde, şimdi 4 zincirle yapıyoruz. Aynı şekilde 15 taneyi yapıp gelelim. Evet, şu şekilde 15 taneyi yaptım. Şimdi sonuncusunu bir tane zincir çekiyorum, doluyorum ve bir önceki sırada yaptığımız birleştirmenin olduğu yere batıyoruz ve ikili trabzan örüyoruz. Bu şekilde 16.
boşluğumuzu elde ediyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz ve boşluklara sık iğne ile sabitliyoruz. Şu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. 15 tanesini yaptım. Şimdi sonuncusunu da bu sefer 2 zincir çekiyoruz. Tığıma doladım. Bir önceki sırada yaptığımız birleştirmenin olduğu yere batıyoruz. Ve ikili trabzanımızı örüyoruz. Bu da son boşluğumuz olmuş oldu. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Artık köşelendireceğiz motifimizi. Bir zincir çektikten sonra tığıma doladım ve ilk gelen boşluğun içine ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir, tekrar ikili trabzan, bir zincir, ikili trabzan. Bu şekilde bu boşluğun içine toplamda 8 tane trabzan olacak şekilde dolduruyoruz. İki, 4, 6, 7 ve sonuncusu 8. Bir tane zincir çekiyorum. Bir yan boşluğa batıp sık iğne ile sabitliyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa sık iğne yapıyorum. Tekrar 5 zincir. Bir sonraki boşluğa sık iğne yapıyorum. İlk köşemizi oluşturduk. Araya 2 tane boşluk yaptık. Tekrar bir zincir çekiyoruz ve bir sonraki boşluğun içine yine bu köşede yaptığımız gibi ikili trabzan, bir zincir. İkili trabzan, bir zincir. Toplamda 8 tane olacak şekilde dolduracağız. Tekrar şu beşer zincirli 2 yuvayı yapacağız. Diğer köşemizi bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Sıra sonuna geldiğimizde şimdi şurada yaptığımız 2 tane boşluklar, burada bir tane yaptığımızda sıra bitmiş gibi görünüyor. Aslında şöyle bitirip bağlayıp tekrar başlama yok gibi bunda. Sanki dönerek örülüyormuş gibi. O yüzden yanılmayın. Şimdi 5 zinciri çekip buradaki boşluğa sabitledik. İkincisini yapmamız lazım. Onun için de yine 2 zincir çekip doluyoruz ve şu alttaki boşluğun içine yaptığımız değil, bağladığımız diğer sıralardaki son bağlantı noktasına batıyoruz yine ve ikili trabzan örerek ikinci 5 zincirli boşluğumuzu oluşturmuş olduk. Yani sıramız burada tamamlanmış oldu. Gördüğünüz gibi sıfırda bitmiyor. Sanki sırayı devam örüyormuşuz gibi, döne döne örüyormuşuz gibi. Şimdi 2 zincir çekiyorum ve boşluğun içine yaptığımız 8 trabzanın ilkine batıyorum. İkili trabzanımı örüyorum. 2 zincir, bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. Trabzanımı yaptım. 2 zincir, bir sonrakine. 2 zincir çekerek bu kısmı örüyoruz. Videoyu kesmeden öreyim bu kısmı, görün siz de. 2'şer zincir çekerek her trabzanın tepesine batarak trabzanlarımı yapıp şu kutucukları oluşturuyorum. 2 zincir çektim. Evet, bakın boşluğun içindeki boşluğa doldurduğumuz 8. son trabzan bu. Alttaki zincirler trabzan gibi görünüyor, aldanmayın. Son trabzanın tepesine de batıyorum ve köşemi dolguların üstüne kutucuklarımı yapmış oldum. Şimdi nasıl devam ediyoruz? 2 zincir çekiyorum. Boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. Bu iki boşluğu 1'e düşüreceğiz şimdi. 5 zincir çekiyorum. Bir sonrakine sık iğne yapıyorum ve 2 olan boşluk 1'e düştü. 2 zincir çekiyorum ve boşluğun içindeki 8 trabzanın ilkine batıyorum.
2 zincir çekip diğer trabzana ve bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi burada yaptığımız işlemlerin aynısını sonuna kadar devam edelim. Evet, sıramızın sonuna geldik. Şimdi burada 5 zincirli bir boşluğumuz var. Buradakini 2 zincir çekiyoruz ve şu ilk trabzanın başına batıp şöyle boşluğumuzu oluşturuyoruz. Bundan sonra 3 zincir çekerek devam ediyoruz ve bir sonraki trabzanın başına batarak kutucuklarımızı örmeye başlıyoruz. Bir, iki, üç tane 3 zincirli kutucuğumuz oldu. 3 zincir çekiyorum. Dördüncüsünü oluşturmak için trabzana batmıyoruz. Boşluğa batıyoruz. Köşemizi oluşturacağız. Dolgularımız var orada. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane kutucuğumuzu oluşturduk. İlk trabzanın boşluğun içine yaptım. Devam ediyorum. 2, 3 ve 4. 4 tane ikili trabzanımı ördüm köşeye. 7 zincir. Doladım tığımı. Aynı boşluğun içine 4 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Evet. Şu şekilde köşemizi oluşturmuş olduk. Devam ediyorum. 3 zincir çekiyoruz. Bir sonraki trabzanın tepesine batarak kutucuklarımızı yapıyoruz. Evet, 3 tane kutucuğumuzu yaptık. Dördüncüsünü şimdi şu ortadaki boşluğa birleştirerek elde edeceğiz. 3 zincir çekiyoruz ve buraya sık iğne ile sabitliyoruz ve bakın 4 tane kutucuğumuz oldu. Şu şekilde. 3 zincir çekerek devam ediyoruz. Trabzanın başına batarak bu taraftaki 4 kutucuğumuzu elde edeceğiz. Bu 1, 2, 3, dördüncüsünü trabzanın başına değil boşluğuna 4 ikili trabzan, 7 zincir, 4 ikili trabzan yaparak köşeyi örüyoruz. Şimdi 7 zincir çekip tekrar aynı boşluğa şu şekilde köşeyi yapacağım. Bu sırayı bu şekilde dönelim. Arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. Tam şu ortada birleştirme yerine geldik. Şimdi ne yapıyoruz? En son 1, 2, 3 kutumuz oldu. Dördüncüsünde elde etmek için 3 zincirimi çektim. İlk trabzanın başına batıyorum ve kaydırma zinciri yapıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi keseceğim. Evet, motifi yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay. Şimdi eklemesini de göstereceğim size. Evet, şöyle bir iki köşesini ördüm ve üçüncü köşeye geldiğimde 4 tane ikili trabzanımı ördüm ve bu kısımda ekleme yapacağız. Şöyle göstereyim. Şimdi buraya eklerken iki köşeden ekleyeceksiniz. O zaman ilk köşeyi yaptıktan sonra hemen eklemeye başlayabilirsiniz. Şu 7 zincirli kısımdan başlayabilirsiniz eklemeye. Şimdi ben tek tarafını ekleyeceğim için bir kenarı ördüm, ikinci kenarı da ördüm, üçüncü kenarı yaparken eklemeyi göstereceğim. Şimdi bu kısımda 7 zincir vardı. 3 tanesini çekiyorum. Tığımı çıkarttım. Alıyorum. Ön yüzünde dantelin 7 zincirli köşeden tığımı geçiriyorum. İlmeğimi çektim.
Bu şekilde. 3 zincir daha çekiyorum. Ve 4 tane ikili trabzan daha köşeye örüyorum. Evet, şu şekilde köşemizi birleştirmiş olduk. Şimdi devam edeceğim. Üç tane zincir çekiyorum. Bir sonraki kutucuğumu ördüm. Trabzanımı yaptım. Tığımı çıkarttım. Ekleyeceğim parçadan tutuyorum. İlk trabzandan batıyorum. İlmeğimi içinden geçiriyorum. Sık iğne falan yapmıyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bir sonraki motifimdeki bir sonraki trabzana batıp kutucuğumu örüyorum. İkinci kutucuğum. Tığımı çıkartıyorum. Eklediğim parçadan ikinci kutucuğun trabzanına battım. İlmeğimi çektim. 3 zincir çekiyorum. Motifimin 3. kutucuğunu örüyorum. Gördüğünüz gibi. Tığımı çıkartıyorum. Ördüğüm parçanın 1 2 3. kutucuğunun trabzanına batıyorum. İlmeğimi arasından geçiriyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Ve geliyorum. Ortadaki şu 5 zincirli boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. İkinci köşeye, son köşeye doğru giderken ki ilk trabzanımı örüyorum. Çıkarttım tığımdan. Bu orta boşluğu atlıyoruz. İlk trabzanımıza batıyoruz. İlmeğimi aldım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Diğer trabzanımı örüyorum. Tığımdan çıkartıyorum. Eklediğim parçadaki trabzana batıp ilmeğimi geçiriyorum. 3 zincir. Motifteki trabzanımı örüyorum. Çıkarttım. Bakın zaten anlaşılıyor. Köşedeki dolgulardan önceki son trabzan. Ona batıyorum. Ekledim. 3 zincir. Şimdi bakın. 1 2 3 kutucuk oldu. Dördüncüsünde köşeyi örerek oluşturuyorduk. Trabzanın tepesine değil, boşluğuma batıyorum. 4 tane trabzanımı örüyorum. Şimdi ikinci köşemizi birleştireceğiz. 3 zincirimi çekiyorum. Tığımı çıkarttım. Köşedeki 7 zincirli boşluğumdan batıyorum. İlmeğimi çektim. 3 zincir daha çekiyorum ve 4 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve motifimi bitireceğim. Trabzanlarımı örmeye devam ediyorum, kutucuklarımı. Ve sonuncusunu da ilk birleştirme yaptığımız yere 3 zincir çekiyoruz. Tepesine batıyorum. Kaydırma zinciri yapıyorum. Ve ipliğimi kesiyorum. Bunu arka tarafta saklayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi motiflerimiz bitti. Tabii şimdi bu parça ütülü, bu ütüsüz. Onu da göz önünde bulundurun. Şu şekilde 3. motifi, bu sıranın 3. motifini buraya eklemiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.